Macintosh, iMac, iPod, iPad ve iPhone üreticisi, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple bilgisayarın kurucu ortağı ve CEO'su. Next Computer ve Pixar animasyon stüdyolarının kurucusu. Pixar ile Walt Disney firmalarında yönetim kurulu üyesi. 230 adet patentli ürünün mucidi ve patent sahiplerinden birisi olarak teknoloji ve bilgisayar endüstrisinin önderlerinden biri. 2007 yılında Fortune dergisinin en güçlü iş adamı olarak gösterdiği kişi. 2009 resmi verilerine göre 5,4 milyar dolarlık servetiyle adeta dini bir inanç gibi güçlü inananlara, hatta fanatiklere sahip Apple fenomeninin bu insanlarca kabul edilen baş rahibi. Dünyada pek çok otorite tarafından dahi kabul edilen kişi. Evlatlık yetiştirilen bir kişi. X mezarlıkta yatan bir kişi. Komplo teorisyenlerinin yeni eğlencesi olan kişi. Steve Jobs. Steve Jobs, Steve Wozniak ile 1 Nisan 1976 tarihinde garajda kurduğu Apple'ı dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri haline getirdi. 1974 yılında Homebrew Bilgisayar Kulübü'nde Steve Wozniak ile beraber çalışmaya başlayan Jobs, bir yandan da en büyük video oyunları üreticisi Atari'de oyun geliştiricisi olarak çalışıyordu. Hindistan yolculuğu ve Budizm ile tanışması da aynı dönemlere denk gelmektedir. Nihayet takvim yaprağı 1976'yı gösterdiğinde arkadaşı Steve Wozniak'la beraber Apple'ı kurdu. 1984 yılında kişisel bilgisayarlarda devrim yaratan Macintosh'u piyasaya süren Apple artık değerli şirketler kulübünün de bir parçasıydı. 1985 yılına gelindiğinde ise Apple'dan kovulan Steve Jobs ani bir kararla özel efekt üreten The Graphic Group firmasını 10 milyon dolara satın alıp animasyon üretimine başladığı şirketin adını da Pixar olarak değiştirdi. Pixar, 2006 yılında Disney bünyesine geçtiğinde toplam değeri 7,4 milyar dolar olan dev bir firma olmuştu bile. Steve Jobs'ın sahibi olduğu Next firması 1996 yılında 429 milyon dolarlık bir bedelle Apple'a satıldı. Bu sayede şirketine danışman olarak dönen ve Apple'ı içinde bulunduğu darboğazdan kurtararak marka payını güçlendiren Jobs, sadece bir yıl içinde daha modern şekilli görünümlü iMac bilgisayarı piyasaya sürdü. 2 yıl sonra ise kovulduğu şirketin CEO'su oldu. O yıllarda tıpkı dünya gibi Apple'ın gündemini işgal eden teknoloji ise mobil iletişim ve müzik oynatıcılarıydı. Bu başarı akıllı telefon pazarında günümüzde bile yıkılmaz bir kale olan ve takipçilerinin sahip olmaktan gurur duyduğu iPhone'un da önünü açtı. 2007 yılında dolanıma sokulan karizmatik iPhone, Apple'ın en fazla satan ürünü olmakla kalmadı, şirketi de bir numaralı akıllı telefon satıcısı yaptı. Son olarak 2010 yılında tablet bilgisayar iPad'i dünyaya tanıtan Jobs'ın yönetiminde Apple 351 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli teknoloji şirketi oldu. Steve Jobs 17 Şubat 2011 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle önemli kararlar dışında şirket yönetiminden ayrıldı. 5 Ekim 2011'de 55 yaşındayken öldü diye biliyorduk ama bugünlerde ortaya atılan malum fotoğraf nedeniyle komplocular onun yaşayan bir ölü olduğuna inanmaya başladı. Sizin de bildiğiniz gibi komplo teorisyenliği dünyanın her yerinde çok popüler bir iş. Üstelik hiç de özel bir yetenek gerektirmiyor. Tek ihtiyacınız olan bir internet bağlantısı. Peki Jobs nasıl bir insandı? Şurası tartışmasız bir gerçek ki Apple ürünlerini tüketicileri için havalı hale getiren kişi Steve Jobs'tan başkası değildir. O, Apple tüketicilerinin seçkin kişilerden oluştuğu algısını yaratarak bütün dünyayı ikna etmeyi başarmış ve tüketicileri şirketin bir parçası haline getirmiştir. Meşhur Macworld toplantılarında salaş ve cool giyimine eklediği teknolojik yaklaşımlarla tüketicilerini adeta müridi haline getiren Jobs, meşhur MacBook Air sunumunda inceliği anlatmak için bilgisayarı zarftan çıkarmış ve sunum konusunda da yaratıcılığını kanıtlamıştır. Yani o başarılı bir PR sanatçısıydı. Ama içi boş tanıtımlar değildi bunlar. O ürünlerine güveniyordu. Fareyi Macintosh'la, pratikliği iPod tekerleğiyle, dokunmatik deneyimi iPhone ile yaşadıysa dünya, güvenmesin de ne yapsın? Hokey topunun nerede duracağına göre değil, nereye gideceğine göre oynarım. Bu sözü onun gelecek öngörüsü olan bir insan olduğunu da gösterir. Dünyayı değiştirenler ancak bunu yapabileceklerini düşünecek kadar çılgın insanlardır. O sıkı bir idealistti. Ve fakat iyi bir insan olmaya bunlar yeter miydi? Ya da iyi bir insan olmak zorunda mıydı? Yukarıda saydığımız yeterlilikler iyilikle taçlandırılmalı mıydı? Steve Jobs'ın insanlar tarafından sevilmediği konusunun da
epey yaygın bir gündem teşkil ettiğini görüyoruz. Neden insanların seni sevmemesini istiyorsun? İnsanların beni sevmemesini istemiyorum. Beni sevmemeleri umurumda bile değil. Madem önemli değil, ben hiçbir zaman sevmedim. Sahi mi? Oysa ben seni hep çok sevmişimdir. Öyle ki kabaydı, acımasızdı, duyarsız, sorumsuz, kötü bir baba, otoriter, işkolik, baskıcı, hatta dolandırıcı ve buna benzer onun için sarf edilen pek çok olumsuz tanım da konuşulmakta. İptal ettiği söylenen sosyal sorumluluk projeleri, aracını sürekli engelli park yerlerine park etmesi, Bill Gates gibi rakiplerinin aksine sorumluluktan kaçınması, otorite merakından ve öfke baskısından Apple çalışanlarını korkudan tir tir titretmesi gibi pek çok hikayenin baş kahramanı olarak karşımıza çıkan isim de Steve Jobs'tır. Dünyayı değiştireceğimizi açıkladın mı peki? Açıkladım ama yangının özelliklerini değiştiremiyorsak umrunda değilmiş. Bir yangın belirtilmemiş çıkışlara doğru izdihama yol açıyorsa hayatta kalanlar için buna değer. Diğerleri için daha az ama yine de iyidir. Bak, Karanlık ben- olması gerekiyor. Zifiri karanlık. Çıkış tabelalarından kurtul ve nasıl yaptığını bana söyleme. Ses demosunu düzelt. Bir çalışanı işten atılma kaygısı nedeniyle çalışanların onunla asansörde yalnız kalmaktan korktuğunu açıklamış. İşe geç kalan sekreterine de bir spor araba alarak işini aksatmamasını tavsiye ettiği ve Apple'ın üst yönetiminden bir kişinin de Steve ile toplantıya girmenin kendisine boğa güreşçisi gibi hissettirdiği konuşulanlar arasında. Peki Steve Jobs gerçekte nasıl biriydi? Atari şirketinden kazandığı para konusunda yarı yarıya anlaştığı yakın arkadaşına yalan söyleyerek onu $2250 kazıklayan bir dolandırıcı mı? Yoksa eşcinsel matematik dahisi ve bilgisayar yaratımının atası olarak kabul edilen Alan Turing'in ölümünden etkilenerek şirket logosunu rengarenk yapan ve faşizme karşı duruşunu ortaya koyan bir insan dahi mi? Ölümü üzerine Nokia CEO'su Stefan Ilab, Jobs'ın basitliğe ve zarafete düşkünlüğüyle hatırlanacağını, Dell CEO'su Michael Dell, hayat gücü yüksek, ileri görüşlü, efsaneyi ve dostu kaybettiğini, Google'ın CEO'su Larry Page ise müthiş bir deha, inanılmaz başarıları imza atan büyük bir ilham verici diyerek onun hakkındaki duygularını dile getirmişlerdir. İnsanları geliştirmek, çıtayı yükseltmek için onları germiş hatta kovmuş olabilir ki kendisi de zamanında kovulmuş ama yılmamış devam etmiş. Mezar yerinin bile bir işareti olsun istememiş bir adam. Belki de insanlardan hoşlanmıyordu ve kaba olarak görülüyordu. Belki de evlatlık olduğu için insanların iyi olabileceğine inanmıyordu. Kim bilebilir ki bunları? Nasıl biri olursa olsun, dahilik düzeyinde teknolojik yaratımları, insan neslinin ilerlemesine katkıları, yenilgilerini zaferle sonuçlandıran mücadeleci tavrı ve birçok sıra dışı özelliğiyle bana kalırsa Steve Jobs ölmedi. Şu anda kanlı canlı bir yerlerde kahvesini yudumluyor olsa da, boş mezarına çiçek bırakırken gülümsüyor olsa da, o mezarın içinde bile olsa, onun varlığını kutsayan şey aldığı nefes değil, arkasında bıraktığı iz ve ürünlerdir. Hayata vurduğu mührü olan üretimlerdir. Bu yüzden yeniliyorum. Steve Jobs ölmedi. Sizin dijital dünyadaki her adımınızda dolu dizgin yaşıyor ve asla ölmeyecek. Her şeyi farklı görenlere, kurallardan hoşlanmaz, mevcut duruma hiç saygı duymazlar. Onlardan alıntı yapabilir, katılmayabilirsiniz. Göklere çıkarabilir, kötüleyebilirsiniz. Ama yapamayacağınız tek şey onları görmezden gelmektir. Çünkü bir şeyleri değiştirirler. İnsanoğlunu ileriye götürürler. Arkadaşlar video açıklamalarında Steve Jobs'ın Apple'ın logosu ve Alan Turing bağlantısını, ayrıca Steve Jobs ve Bill Gates arasındaki tatlı sert ufak bir çatışma ile ilgili açıklamalar göreceksiniz. Videolardan keyif alıyorsanız, yani en azından devamının gelmesini istiyorsanız, çünkü gerçekten çok meşakkatli bir iş yapıyorum. Destek vermek isterseniz abone olmanız gerçekten çok yardımcı olur. Kendinize çok çok iyi bakın, çok dikkat edin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.